balık tuttunuz mu? Balık tutmanın zihinsel ve fiziksel faydaları olduğunu biliyor muydunuz? Peki balık tutmak için neleri bilmek gerek? Hadi gelin uzmandan öğrenelim. Yalova Çiftlikköy Amatör Balıkçılar Derneği 2018 yılında Erden Tuna başkanlığında amatör balıkçılar tarafından kurulmuştur. Üç kuşaktır Yalova'da balıkçılıkla ilgilenen bir aileden gelen Erden Bey, 40 yıldır balıkçılıkla uğraşıyor. Daha çok denizde tekneyle açılıp oltayla balık tutmayı tercih eden Erden Tuna, ülkemizin belirlediği minimum yakalama sınırlarına da dikkat ediyor. Adet ya da kilogram cinsinden her amatör balıkçının aşmaması gereken kurallara Erden Bey de tam olarak uyuyor. Günde ortalama 4 kilogram, yılda ise 100 kilogram ve üstü balık tutan Erden Bey, tuttuğu balıkları genellikle kendi ailesi ve çevresiyle tüketiyor. Kalan kısmını ise ücretsiz bir şekilde mahallesindeki ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor. Erden Tuna ile söyleşi yapmadan önce kendisinden çekim öncesi aldığım bazı teknik bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum.
Erdem Bey'in genellikle kullandığı misina, yem, kamış ve ağlar balıkçılığın olmazlarından. Normalde küçük balıkçı teknelerinin büyük gemilere yaklaşması kesinlikle yasaktır. Ama en güzel balıklar bu devasa gemilerin gölgelerini çok seviyorlar. Sahil güvenlik bizi uyarmadan önce bu görkemli gemiden hızla uzaklaşıyoruz. Misina alırken tuzlu suya ya da tatlı suya dayanıklı ve monofilament malzemeden yapılmış olmasına dikkat etmemiz gerektiğini öğrendim. Oltanın kamış uzunluğu ise kıyı ve açık avlanma standartlarında değişmektedir. Avlanacak balığa göre değişik büyüklük ve biçimlerde olta iğneleri kullanılır. Yemlere gelince, canlı ve cansız yemler olmak üzere iki çeşit yem kullanılıyor. Burada şansımız yaver gitmedi. Motoru çalıştırıp biraz daha uzaklaşıyoruz. Bugün Erdem Bey yem görünümlü simlerle balıkları cezbetmeye çalışıyor. Simin su altında parlamasıyla etkilenen balıklar bu yemi yutuyor. Bu çekimi son günlerde Marmara'nın genelinde etkili olan sisin ilk günde yapıyorduk. Günlük güneşlik bir havanın ortasındayken aniden bastıran bu sisin bizi denizin ortasında çok korkuttuğunu söylemeden geçemeyeceğim. Sis nedeniyle profesyonel kameramızı kapatıp cep telefonu ile çekim yapmaya devam ettik. Gençlerin sağlıklı su ürünleri tüketim alışkanlıklarına dikkat çekmeyi, gastromutfak ve balıkçılık sektörüne olan ilgilerini artırmayı, sağlıklı su ürünleri ve balık pişirme tekniklerini öğretmeyi amaçlayan Gastrofish projesi, Avrupa Birliği ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenmektedir. Yalova Üniversitesi Koordinatörlüğünde İtalya, İspanya, Yunanistan ve Türkiye'den Aksan ve Suymer bir ortaklığıyla gerçekleştirilen Gastrofish projesi kapsamında bugün Yalova Çiftlikköy Amatör Balıkçılar Derneği Başkanı Erdem Tuna ile birlikteyiz. Merhaba Erdem Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyiyim ben de, teşekkür ederim. Kendinizden biraz bahseder misiniz? Tabii bahsedeyim. 58 yaşındayım. Yalova Çiftlikköy'de oturuyorum. Burada ikamet ediyorum. Emekliyim. Ve
2018 yılında bu Çiftlik Amatör Balıkçılar Derneği'ni kurduk. Arkadaşlarımla, genç arkadaşlarımla beraber. Hevesli arkadaşlarımla beraber. 3 senedir de 2018'den beri de dernek başkanlığını yürütüyorum. Ne kadar zamandır balık tutuyorsunuz? Çocukluğumdan beri değilsem olur değil mi yani? Çocukluğumdan beri tutuyorum. Ailenizde balık tutan birileri var mıydı? Tabii. Deniz sahilinde olup da balık tutmayan kimse herhalde olmaz zannedersem. Kim öğretti size balık tutmayı ya da nereden öğrendiniz? Seyrederek babamla çıktık. Rahmetli dedemle, rahmetli babamla çok çıktık balıklara. Halamla çıktık. Hem tutmasını, hem pişirmesini, hem yemesini severiz yani. Bir teknik eğitim aldınız mı balık tutmaya başlamadan önce? Yok, almadım. Biz üye arkadaşlarımıza Yalova Tarım Müdürlüğü'nden, Su Ürünleri Müdürlüğü'nden eğitim alarak arkadaşlarımıza ehliyet aldık. Amatör balıkçı ehliyeti belgesi. Bunlar hükümetimizin, devletimizin 1 milyon ehliyet, bilinçli genç statüsü kapsamında bir eğitim verildi. Bize de bildirildi. Biz de dernek olarak müracaat edip 100 kişinin üzerinde arkadaşlarımıza burada, genç arkadaşlarımıza özellikle ehliyet aldık. Amatör balıkçılık yani normal belgeli balıkçılık eğitimini alaraktan öyle bir eğitim aldık. Daha sonra liman başkanlığımızın vermiş olduğu bu tekneyle çıktığımız için tekne kullanma ehliyeti. 144 tane arkadaşımıza onları aldık. Gene Sandal'da sahilde sahipsiz tekneler yani isimsiz tekneler vardı. Sahiplik belgesi olmayan. İşte dernek olarak bunları yaptık. Hepsini sahiplendirdik kendi üzerlerine. Böyle devam ediyorum. Ne sıklıkla balık tutuyorsunuz? Mümkün olduğu zaman her zaman çıkmaya çalışıyorum. Boş zamanımda da denizde oluyorum yani. Ki balık tutma yasakları var biliyorsunuz. Bu sürelere uyuyor musunuz? Yasaklar ne zaman? Yasaklar var ama bizim amatör balıkçılıkta yasaklama yok, sınırlama yok. Balık tutma yasağı sınırlaması yok. Ama tabii yasak olan balıklar var mesela avlanmaması gereken zamanından önce. Kalkan balığı, bunu yakalamayız. Lüfer balığı zamanı var. Büyük balıkların yani popülaritesini kaybetmeye yüz tutmuş balıkları zamanları var. 15 Temmuz Mayıs arası, 15 Temmuz arası. Yani böyle bu aralıklarda balık tutma yasakları var. O zaman kalkan balığını mesela diyebilirim tutmuyoruz. Anladım. Peki bu bölgede en çok hangi balık türü var? En çok ne avlıyorsunuz? Burada genelde istavrit balığı var. Yemli avlama tekniğimiz var. Yemli teknikte dip balıklarına özellikle mezgit balığı çıkıyor, geliyor. Ama burada bizim denizimizde genelde istavrit, sardalya, mezgit onlar yakalanır. Balık tutarken ne hissediyorsunuz? Nasıl hissediyorsunuz? Oo, çok güzel bir soru. Gerçekten zihinsel olarak, bedensel olarak rahatlama oluyor insanlarda. Deşarj oluyorsunuz kendi kendinize. Sakin, tek başınıza bak mesela nasıl şimdi bir tarafta gürültü yok, bir şey yok. Çok rahat bir şekilde kafanızı dinliyorsunuz, dert yapmıyorsunuz, tasanızı düşünmüyorsunuz. Yani dediğim her türlü rahatlanıyor yani. Sizce gençler balıkçılıkla yeterince ilgileniyorlar mı? Bizim derneğimizde genç arkadaşlarımız var balıkçılıkla ilgilenen. Ama dışarıdakilerini yapmıyorlar, ilgilenmiyorlar. Gençlerin bu dönemde balık tüketimleriyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Gençler, şimdi biz eski olduğumuz için kendimiz pişiriyoruz. Ben kendim temizlerim, denizde temizlerim balığımı. Eve götürdüğüm zaman da hemen pişiririm. Sofrayı hazırlattırırım. Çocuklarımla beraber yerim. Ama dışarıda başkalarını zannetmiyorum. Şöyle çocuklar artık kokusundan, temizlemesini bilmediklerinden veyahut da sevmiyor olabilirler. Bölgenizdeki balık çeşitliliğinin azalmasında çevresel faktörler var mı? Çevresel etkiler çok. Şimdi malum karadaki pislikler
denize bırakılıyor. Bu kenarlarda logarlar var. Yağmur logar diye Yalova'ya bağlanan. Mesela bir ufak yağmur olsun, yani sağlam bir yağmur olsun, o logarlardan dışarıya evsel atıklar, diğer atıklar hepsi çıkıyor denize. Ve bu da balık popülatesini azaltıyor. Yok ediyor daha doğrusu. Balıkçılık eğitimi konusunda bölgenizde yerel yönetimler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarından bir beklentiniz var mı ya da destek görüyor musunuz? Şu ana kadar destek hiç görmedim. Sadece şimdi sizin sayenizde Yalova Üniversitesi'nin sayesinde inşallah bundan sonra yerel yönetimlerden hepsine gittiğimiz halde ben buraya bir balıkçı barınağı yaptıramadım. Bizim en büyük sorunumuz burada Çiftlikköy'deki en büyük sorunumuz balıkçı barınağı. Yaptıramadım. Gerek kaymakamla, belediyeyle bunlar irtibat haline girdiğimiz halde bir türlü ödenek yok diyerek bize burada balıkçı barınağı yapılmadı ki çektiğim eziyetleri görüyorsunuz yani siz de nasıl malzememizi taşıyoruz elimizde hep insan gücüyle. Ama bir barınağımız olsaydı burada hiçbir şey yapmayacaktık. Sadece elbisemizden gelecek, binecektik üzerine, oturacaktık, sandalımızda çıkacaktık. Bu kadar zahmet çekmeyecektik. Anladım. Çok teşekkür ederiz Erdem Bey. Bize zaman ayırdınız, bilgilerinizi paylaştınız bizimle. Tekrar çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Bana da böyle bir imkan tanıdığınız, sesimizi duyurmak adına. Çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Gastrofish projesi, su ürünleri ve balıkçılıkla ilgili merak ettiğiniz birçok şeye www.gastrofishproject.com adresinden ulaşabilirsiniz. Tamam söylüyorum. Normalde? Aha, evet. Ya! Ankara ama ya. TRT Haber stüdyolarından da.